Merhaba arkadaşlar. Bu videoda neden disiplinli olmalıyız, disiplin bize neleri kazandırır konusunda bahsedeceğiz. İnsanın maddi ve manevi başarı için ihtiyaç duyduğu ilk araç disiplindir. Disiplin olmadan başka hiçbir beceri kazanılamaz. Disiplin zamanı doğru ayırabilmek, gerekli işleri gecikmeden yapabilmek, gereksiz ve faydasız işlerden uzak durabilmek, kişinin içsel gücünü keşfedebilmesi ve kişinin maddi ve manevi gelişimi için ihtiyaç duyduğu birçok özelliği bünyesinde barındırmaktadır. Gerçekten disiplinli bir insan işinde bir başarısızlıkla karşılaştığında, bu onun için bir deneyime, daha iyi seçimler yapmanın bir yoluna dönüşür ve bu deneyim gelecekteki başarıya katkıda bulunur. Disiplinsiz bir kişi başarısızlıkla karşılaştığında hayal kırıklığına uğrar. Elbette başarısızlığa bu yaklaşım, yanlış zihniyeti, yanlış seçimleri ve başka bir başarısızlığı da beraberinde getirir. Tüm filozofların ve psikologların belirttiği temel güç, iç disiplinin gücüdür. İç disiplinin gücü, yapılacaklar ve yapılmayacaklar listesini tutmamıza ve temel karakterimizi şekillendirmemize yardımcı olacaktır. Başarılarımız, bizi farklı ve başarılı kılan maddi varlıklarımızdan çok kim olduğumuzla ilgilidir. İç disiplin içimizdeki en iyiyi ortaya çıkarmanın ve bizi başarıya götürmenin tek yoludur. Brian Tracy Bahanelere Yok adlı kitabında şöyle yazıyor. Kop Meyer'le Washington'daki bir konferansta öğle yemeği arasında tanıştım. Başarı ve başarı alanındaki en çok satan 4 kitabının her biri, 50 yıllık araştırma ve çalışmalarla belirlenen 250 başarı ilkesini içeriyor. Bu kitapların 4'ünü de defalarca okudum. Biraz sohbet ettikten sonra herkesin sormak istediği soruyu sordum, belirlediğiniz binlerce başarı ilkesinden hangisi en önemlisi? Bana baktı ve gülümsedi, gözlerindeki tuhaf parıltıdan ona bu soruyu soran ilk kişinin ben olmadığımı anladım. Hiç düşünmeden cevapladı. Başarının en önemli ilkesi 20. yüzyılın başında Amerika'nın en üretken yazarlarından Albert Hubbard tarafından dile getirilmişti. Öz disiplin, yapılması gerekeni yapabilme yeteneğidir. Eğitimin ve deneyimin sayesinde keşfettiğim geri kalan 999 ilke, iç disiplin olmadan işe yaramaz. Bu nedenle iç disiplin kişisel gelişimin anahtarıdır. Tüm kapıları açan ve her şeyi mümkün kılan harika bir özelliktir. Öz disiplinin varlığı başarının garantisi olduğu gibi, yokluğu da başarısızlığın temel nedenidir. Her gün ve her dakika içimizde gerekli, doğru ama zor işi yapmakla daha kolay, ilginç ve faydasız işi yapmak arasında bir mücadele vardır. İç disiplin eksikliği, bahaneler üretmemize ve kendimizi ucuza satmamıza yol açar. Başarının en büyük iki düşmanı, en az direnç gösteren yol ve verimlilik faktörüdür. Direncin düşük olduğu bir yol, insanların her durumda daha kolaya koşmasını sağlayan bir faktördür. Her işte uygun bir yol arıyoruz. İşe son dakikada geliyoruz, mesai bitiminde de ofisten çıkıyoruz. Kolay para kazanmanın, çabuk zengin olmanın yollarını arıyoruz. Zaman ve çaba gerektiren ama başarı için gerekli olan şeyleri yapmak yerine kolay olana kaçma eğilimindeyiz. Ancak verimlilik faktörü, arızaya neden olarak daha büyük hasara neden olan, en az dirençli yolun başka bir şeklidir. Bu prensibin özü, insanların istediklerini elde etmenin daha kolay ve daha kısa yollarını aramaları ve eylemlerinin gelecekteki sonuçları konusunda endişelenmemeleridir. Başka bir deyişle insanlar gerekli olanı yapmak yerine kolay, ilginç ve verimli görünen şeyi yaparlar. Eğer başarabileceğimiz başarıya ulaşma arzumuz gerçekse, o zaman kendimizi gerekeni yapmaya zorlayarak, her gün ve her dakika en az direnç gösteren yola doğru akışa direnerek içimizdeki mücadelenin üstesinden gelmeliyiz. Lütfen bize destek için videonu like etmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.